Selam, ben Barış. Arkadaşlar, yeni muhteşem videomuza hoş geldiniz. Böyle bir giriş yaptığım videoda altına şöyle bir yorum gelmiş. Enerjini çalmışlar. Bunu bir konuşalım bence. Bu arada askeri ürünlerin olduğu bir kutumuz var. Bunu açacağız. Ben kahve demliyorum. Siz videonun bu kısmını olan bölüme kadar izleyin. Orada görüşürüz. Yeni kamp alanımızın muhteşemliği hakkında birazcık konuşalım mı? Hadi. Ne dersiniz? Şu gölgeye kuracağız. Dağ manzaraları, orman. Büyük bir orman. Şu güneş düzlüğe de kurabilirdim ama orası çok güneş. Arabamızın içi çok karışık şu an. Son iki kamptır yağmurdan başımı alamadım. Bugün de yağar mı yağmaz mı bilmiyorum ama iyi gibi duruyor. Yağmayacak gibi duruyor, bilmiyorum. Karayalak, Yedigöller, Ulupınar. Trans. Muhteşemsiniz ya. Sağ olun. 4 gündür oradayız. 4 gün yoldasınız. Yok yani. İzin alırım, vermezse yayınlamam, verirse yayınlarım. Öyle işte. Arkadaşlara da sodamız var. Güzel, 33 çok iyi. Mersin plaka. Ya arabayı Kayseri'den almıştım. Mersin'den gelmiş o da. Ben Sivaslıyım. Neresinde? Merkez. Merkez. Ben de Sivas'ta 4 yıl çalıştım. Aslında 7 yıl. Neresinde? Kayseri'nin Sarılan ilçesiyle Gemerek. işte aslında Kayseri'de 3 yıl, Sarılan ilçesinde çalıştım, köyünde. Sonra da hemen Kızılırmak'ın öte tarafına Gemerek, Ha, Karaözü kasabası. videonuzu çekiyorum. İzniniz var değil mi? Ben YouTube kanalım var. Cumartesi Dağcıları. Normalde zirveler yapıyordum da bu. Evet.
Ben bakıyordum evet. Ya Merhaba, ben Merhabalar. Semih Çalışkan. Ben Levent Akçal. Ben Fırat Atalay. harika. Tanıştığıma çok memnun oldum. Merhaba sayın seyirciler. Selam verdik. Doğada görüşürüz demiştik. Yalan söylemedik. Doğada görüşüyoruz. Maden suyu da çok iyi oldu. Kesene bereket. Çok teşekkür Ya ederiz. hocam afiyet olsun ne demek. Bize şu an Keşke altın önce verdi. kurulsaydım çay da demlemiş oluyordum. Hazır oluyordu. Emin ol daha İsterseniz kahve belki ikram edebilirim. Termosuma bakmam çok lazım teşekkür sıcak su ederim varsa. ya. Çok artık teşekkür fazla. ederiz. Bu, Sağ ol. Bu e, bizim için Bunun kahveden tadını daha değerli. başka bir şeyle ezmeyelim. Tamam hocam, tamam. Şehrimizde içelim diye hayal ediyorduk. Günlerimizde Vallahi içeceğimiz denk şeylerden geldi. ilk bu. İnanılmaz. Demek ki dağlarda edilen dualar gerçek oluyormuş. Kesinlikle öyle. Vallahi. Doğada olmak, doğada olmak. Evet doğada karşılaşırız diyoruz. Bak yine takipçimle karşılaştım. Önceden takip ediyormuş bizi. Soda ikram ettik efendim ve kurulumumuza devam edelim. Şimdi çadırımızın içine yerleştirelim hadi. Şimdi benim kafamı karıştıran şey şu. Ben trans yapmak istiyorum artık. Yani ona karar verdim. Son iki kamptır bunun çağrısını yapıyorum sizlere. Ama herkes şunu diyor. Kamp yüküyle gitme. Kamp yüküyle Aladağlar'da katırlara vermeden trans yapan var mı? Çok merak ediyorum. Varsa lütfen yorumlara yazabilir mi? Bu bilgi bana gelirse ben de ona göre bir plan yapacağım ve bu deneyimi sizlere aktaracağım. Tek bir video olacak. Biraz uzun olur muhtemelen. 2 saat falan gibi bir süresi olur. Çünkü 4-5 gün dağlarda olacağım. O arada da 1-2 zirve de yaparız. Biraz daha seçici olabilirdik. Yalnızken şöyle düşündüm. Kampet çok düzlükle alakası kalmıyor bazı şeylerin. Yani çok aşırı yamuk olmadığı süre zarfında sıkıntısı olmuyor. Gayet iyi gördüğünüz gibi. Kamp yeni başladı. 10.000 adım atıldı. Güzel, sporumuzu da bitirdik. Hoş geldiniz. Güzel mekan değil mi? Benim çok hoşuma gitti burası.
fark ettiyseniz zaten tek gölge yer 2 taneymiş. Biri ora, biri bura. Bir de arabanın olduğu yer. İyi yere kurulduk. Enerjini çalmışlar. Küçücük bir haklılık payı var. Enerjimi çalmadılar. Ben enerjimi sanırım vermek istedim ve enerjimi başka yerlere verdim diyelim. Ama artık tekrardan buraya vermeye karar verdim. O videoyu izlediğimde de evet, o videoyla diğer videolar arasında iletişimimizin koptuğunu fark ettim. Haklısınız, evet. İletişim kuramamışız. Niye tek başına olduğumu lütfen sormayın. Ekip arkadaşlarım aileleriyle birlikte vakit geçiriyor. Ben de ailemle birlikte kamptayım. Öyle düşünebilirsin. Neden tek kaldığımı açıklamıştım. Bu birkaç kamp sürecek demiştim. Bu son veya sondan bir önceki kamp. Her neyse. Artık bir rüyaydı, uyandık. Kabus da diyebiliriz. Sıkıntı değil. Ama artık enerjimiz full, artık bağlantımız tam. Her şeyi birlikte yapacağız. Kutularımızı birlikte açacağız. İşte birlikte çadırımızı kuracağız, birlikte gezeceğiz. Ben size birçok şey soracağım ve verdiğiniz cevaplara göre birçok şey yapacağız. Trans da bunlardan bir tanesi mesela. Videonun Evet, herkesin heyecanla beklediği kısım burası bence. Videonun başından beri bu kutunun açılmasını bekliyorsunuz. Bu kutunun içinde arkadaşlar reklam değil, ben kendim satın aldım ama markalar görüneceği için mecbur reklam. Bu kutunun içinde kolluk kuvvetleri ve askeriyenin kullandığı, birçok ülkede tercih ettiği bir markanın ürünleri var. Şimdi bakalım neler varmış bu markanın ürünlerinde. Şimdi yalan söylemeyeceğim. Bunu ilk defa açmıyorum. Instagram çekimleri için, o seslendirmeli video için açmıştım. Arkadaşlar bu Clarus markasının fenerleri, kamp fenerleri, kamp derken yani aydınlatma grubu diyelim, kafa lambaları, çok güçlü el fenerleri, premium lambalar, ondan sonra ultra light kafa lambaları vesaire. Şimdi bu askeri, neden askeri diye soracaksınız. Kafa lambası, hepsini şimdi birazdan masa üstünde göreceğiz. Şimdi ben mesela bunun da kutusunu şeyde unutmuşum, evde unutmuşum, neyse önemli değil. Şimdi bu neden askeri biliyor musunuz arkadaşlar? Çok aşırı zorlu şartlara dayanabildiği için kolluk kuvvetleri ve askeriye bunu tercih ediyormuş, bu markayı. Bu tabii Türkiye'de tercih ediyor mu bilmiyorum ama kendi sitesinde okuduğum kadarıyla yurt dışında birçok kolluk kuvveti tercih ediyormuş. Ben de burada deneme amaçlı ve deneyimleme amaçlı birkaç ürünü satın aldım. Biraz abartmış olabilirim. Çünkü inceleme videoları gelsin mi dediğimde birçok kişi bunu olumlu yanıtladı. Onun için artık bir kanal söyleyeceğim size. Çok yakında 501 kalori yaktım konuşurken. Çok yakında ve o kanalda artık bunların hem kutu açılımı hem detaylı incelemesi vesaire olacak. 3 tane kafa lambası aldım. 1200 lümenlik, 125 metre aydınlatıyor. Bunun 800 lümen ve bu da ultra light. Bu ara birazcık koşuya kafayı taktığım için böyle ultra light ürünler istiyorum. Bu da 670 lümen. 3 tane kafa lambası. Kamp çadır lambası, ortam aydınlatma lambası diyebiliriz. 300 lümen. Bu kaç lümendi? 1500 lümen ve bir tane daha vardı, evet. Bu da 280 lümen. 3 tane ortam aydınlatma lambamız var. Bir tane multi tool aldım. Multi tool'lar artık elimden düşmüyor, cebimden de düşmüyor. Kampa çıktığım andan beri cebime koyuyorum. Çünkü her şey var abi. Ve bunları test edeceğiz o kanalda. Ve bu da ortam aydınlatmasıydı. Bu kaç lümendi? Bu baba bir şeydi. Bu 750 lümen ama bu 14 miliamper bataryaya sahip. Yani bu gerçek powerbank gibi düşünebilirsiniz. Hani diyorlar ya, telefonunuzu bundan şarj edebilirsiniz. Lan ürün 2000 miliamper. Telefonum zaten 4-5 bin miliamper bataryası var. Nasıl olacak? Birazcık şarj eder. Bu bir telefonu yaklaşık bir 3 kere falan ya da en az 2,5 kere şarj eder. 3 tane de fenerimiz var. El feneri. Bu 1300 lümen.
lümenlerine bakmaya çalışıyorum. Bu 2200 lümen. Ve bu küçük arkadaş da 650 lümen. Minicik. Parmak kadar diyordu. Bakacağız. Ürünlerimiz böyle bu şekilde. 4 tane ortam aydınlatması, 3 tane el feneri, 3 tane kafa lambası, bir tane multi tool. Artık bir şeyleri değiştirmek, deneyimlemek istiyorum. Ben eskiye de dönmek istiyorum işin doğrusu. Eskiden de böyleydik. Herkesin gittiği yoldan değil de farklı bir yol deneyeceğiz. Her zamanki gibi. Aa bak. Bu önceki kullandığım, bu solumdaki önceki kullandığım var olan. Bu yeni aldığım. Seslere bakın. Bir ürünümüz daha vardı değil mi? Nasıl olacak ya? Şimdi en büyük tarafı çıkaracağım. Evet. Bir burada var. Jelatin soymayı seviyorsanız çok hoşunuza gidecek. Bir 10 dakika sürüyor. Şöyle mi koyacağız? Ha böyle ızgarası. Tamam. Bu bir ateş kutusu. Bu şekilde kullanıldığı zaman yere, toprağa ve otlara zarar vermemek için bunu kullanıyoruz. Bunu da koyduğun zaman artık mangal mı oluyor? Evet. Bunu da koyduğun zaman şu an mangala dönüşmüş oluyor. Şimdi yakmayacağım. Akşama doğru yakarım. Kenarda dursun. Havasından normal. Şartlar da normal. Burada dursun. Şarj oldunuz mu? Ha bayağı olmuş. Gelin. Şurada çiçek gördüm. Ona bakalım. Siz şarj olurken ben de bütün öğleden sonramı gezmek için kullanmadım. Etraftaki çöpü toplamak için kullandım. O ara tam kamp alanımın karşısında çok güzel bir renkli çiçek gördüm. Onu size göstermek istiyorum. Bakın. Ha, ne olduğunu bilmiyorum ama çok az bir bölgede var. Yani çok fazla yok. Toplasan 20 çiçek falan. Ama rengi, deseni çok güzel.
Çocuk ya. İyi, güzel. 2 diş şarj olmuşlar. Şöyle gerçekleşiyor. Şuradaki taşın oraya oturuyorum çünkü bir tek gölge o en yakında. Görüşürüz. Videoya çıkmak istemediler. Geçen haftalarda çok yoğun misafir görme olasılığımız vardı. Bir şekilde denk geliyorduk. Bu haftada bir kişi denk geldi. Yani bir grup aslında 5 kişilerdi. Videoya çıkmak istemediler. Teşekkür ederiz. Biz almasan iyi olur falan dediler. Ben de tamam, saygı duydum. Birazcık sohbet ettik. Yemek yaparken mola vermiş olduk. Çok acıktım ya. Birkaç haftadır yalnız kamp yaptığım için soru şu: yalnızken korkmuyor musun? Yalnız zor olmuyor mu? Niye yalnız? Bilmem, niye yalnız bıraktınız beni? Çadırın içi felaket sıcak olduğu için hiçbir şey çadırda tutamıyorum. Araba daha ferah. O yüzden. Şimdi kavanoz açma. Bir taktik deneyeceğim. İşledi. Ya rezil olacaktım ya iyi olacaktı ama sıkıntı olmadı. Nohut zamanı. Yani yalnızlıktan korkmuyor musun sorusuna geri dönersek, o ara yemeği düşünüyordum. Bilmem, bunu biri söyleyene kadar düşünmedim sanırım ben. Sizde de şey oluyor mu ya, böyle hani bir uyarı gelene kadar onun farkında bile değilsiniz.
bilmiyorum hani sizle sohbet ettiğim için mi böyle çok uzun zamandır YouTube'da video falan çekiyorum ve yayınlıyorum ya. Şimdi gelecek yorumları, sorulacak soruları vesaireyi birçok şeyi böyle tahmin edebiliyorum işin doğrusu. O yüzden sanki sohbet ediyormuşuz gibiydi. Ama şu an yalnızlığımın farkına vardım. Bu durumdan korkmalı mıyım? Şimdi şurada bir araba durmuş. Orada piknik yapıyorlar. Belki de kamp yapacaklar. Benden bayağı uzaktalar. Bakalım. Ansızın kamp arkadaşlarımız olmuş olabilir. Bunun içine bir kuzu kaburga koyalım. Vay 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 vay. Pilav tane tane çok güzel oldu. Efsane acılı salçayla yaptım. Süzme yoğurt ve tam buğdaylı ekmek. Kuru soğan. Zaten kimse yok. Hadi bakalım bismillah. Şiir gibi bir menü ya, şiir gibi ama efsane olmuş bu arada. Bayıldım ya. Tam şöyle çizgi gibi gitti güneş. Biz direkt gölgede kaldık. Muhteşem bir manzara var ama.
Dağlarda olmak tamamıyla şöyle. Gündüz güneşten pişiyorsun. Güneş battığında üşüyorsun. O yüzden temkinli olmak iyi oluyor her zaman. Bu büyük. İki saattir falan yanıyor. Belki de daha fazla oldu. Aşağıya köz dökmüyor. Kül döküyor. Şu buradan düştü. Ama aşağısına kül dökülüyor. Köz değil. Ateşin sürdürülebilirliği gayet iyi. Yani şey değil, öyle boğulmuyor. Ben beğendim. Bir de topladıktan sonra, yani işimiz bitip de topladıktan sonra şeklini koruyabiliyorsa problem yok demektir. Komşularım gitti, uzaktaki komşularım, ama haklarında yanlış düşünmemek adına piknik yaptıkları yere gideceğim. Bir önceki bölümün bonus bölümünde yaylacı vardı ya, keçi ayran falan yoğurt vermişti, bir şeyler. O dedi ki geliyor, insanlar takılıyor. Tamam, çok güzel, sıkıntı yok, ama ateşlerini söndürmeden gidiyorlar. Biz defalarca söndürüyoruz dediler. Bunu not ettim. Güzel bir ormandayız. Yaz mevsiminde sıkıntılı bir zaman dilimine girmek üzereyiz. Girdik hatta. Ağaçlar çok çabuk tutuşabiliyor. O yüzden bakmak istedim. Durum, ahval ne? Evet, buradalardı. Ateşi söndürmüşler. Çok da güzel üstünde kapatmışlar. Teşekkürler. Haklarında yanlış düşünmüyorum. Teşekkürler kahramanlar diyorum. Belki bu video bir yerlerden önlerine çıkar. Mekanı da zaten biliyorlar. Çok teşekkür ederim. Çok güzel olmadı mı ya? Bakın sana. Yani kameram çok iyi olmasa dahi gökyüzündeki yıldızlar görünüyor. Güzel bir timelapse yapabiliriz bugün. %93 aydan dolayı da neredeyse dolunay. Karşıdaki kayalar görünüyor, zirveler. Böyle kalacaksa bozuşuruz. Şöyle yaptım. Oturduğum yere arabayı çektim. Her şeyin bir paket halde, bir bütün halde kalsın istedim. Şöyle birbirinden uzak olmasın. Böyle daha güvenli ve daha iyi yani. Görüntü olarak da güzel. Bu arada dışarısı ne kadar soğumuşsa bakın.
Yavaş yavaş şey olmaya başladı. Artık buz mu tutacak, başka bir şey mi olacak bilmiyorum. Dışarının ışığı bayağı gelecek içeriye bu sefer. Öyle ayarladım. Yes. Vallahi gece soğuk olacağı için üstümü hiç çıkartmayacağım, bu şekilde yatacağım. İnşallah bundan üşümem diye tahmin ediyorum. Geçen hafta çok soğuktu. Hadi iyi geceler. Yarın sabah görüşürüz. Sabah saat 8 galiba. 8 derece. Sabah saat 8 ve 8 derece. Oldukça soğuk bir kamp oldu. Muhtemelen gece 5 derecenin altındaydı. Oh. Çekirdek çok iyiymiş ya. Bu arada bir hatırlatma yapacağım. Yanlış bilgi vermişim. Saat 8 falan gibi bir şey demişim de saat 7. Biz daha erken uyanmışız. Bir saate gelir gibi güneş. Sıcaklık. Sıcaklık. Oh be. Elimizi yüzümüzü yıkamaya erindik ya soğuktan. Gece onu toplarken size göstermedim tabii. Közü falan aldık. Söndürdük ve poşetledim. Buralara atmadım. Ama hala da mekanizması çalışıyor mu? Çalışıyor. Bunu bekliyorduk. Paslanmaz çelik olduğu için renkleri döndü ve benim sevdiğim renk oldu.
Neyimiz var? Peynir. Çok güzel. Zeytin. Domates. Bir itirafta bulunacağım. Yalnız kamp çok yorucu ve çok zor. Çünkü niye biliyor musunuz? Bir anda yaklaşıyorsunuz, bir anda uzaklaşıyorsunuz ya. Hepsini böyle tek tek yapmam gerekiyor. İşi bırakıyorum, kalkıyorum, geliyorum, kameranın açısını değiştiriyorum, tekrar başlıyorum. Bir yumurta soyamadık mesela. O yüzden hani ne bileyim bir beğeni, bir yorum gelir değil mi? Güzel olur. Bence yapılmalı yani bu kadar emeğe. Yıllar öncesinde yaptığım yanlış tercihten dolayı buna birçok kişi de şahittir, önceden takip edenler. Yanlış bir araba seçmiştim ve sürekli böyle malzemeyi sığdırmak için kombinasyonlar deniyordum. Onun eseri de bu arabaya geçtikten sonra böyle artık kitap gibi dizmeye başlıyor. Daha fazla da yerim var mesela. Şu da çöpüm. Çöpünüzü götürün. Birçok kişi bu masanın linkini soruyor. Onu da şöyle söyleyeyim. Videonun açıklamalar kısmında sabit link var. Kullandığım ürünler. Bu kullandığım ürünler neler? Kullandığım her şey değil. Kullanıp memnun kaldığım, sürekliliği gelen ürünlerden seçkileri oraya koyuyorum. Şimdi işe yarayacağını düşündüğüm bir şey deneyeceğim. Şöyle altıyla birlikte sürüklemeye çalışacağım. O da en güzel buradan şuraya gitmek olacak. Mesafe çok yok ama bakalım başarabileceğiz mi? Ah iyi, kolay. Sandığımdan kolay geldi.
bahsettiğim şey şu. Bunun kuruması lazım yoksa küfleniyor çadır işte. Tam tümsüye geldi. Şişme çadırlar hakkında bilinmesi gereken bir gerçek var sevgili izleyiciler. O da şu: toplaması çok zor ya. Özellikle kışın acayip zor. Tamam, çok konforlu, çok güzel. Hemen kuruluyor, sıkıntı yok ama toplaması çok zor. Lan tuttuk. Bir doğada tek başına mı deriz artık, yalnız kamp mı deriz bilmiyorum ama bir bölümün daha sonuna geldik. İyisiyle kötüsüyle güzeldi, sessiz bir yerdi. Çok hoşuma gitti. Soğuktu, gece biraz huzursuz uyuttu soğuk beni. Her neyse, kendinize çok iyi bakın. Doğada görüşmek üzere. Evet, bonus bölüme hoş geldiniz. Tam her şey bitmiş, toplanıp gidiyorken bir yaylacı durup galiba suya ihtiyacım olduğunu düşünerek bana bir yol tarif etti. 200 metrecik ormanda yürüyeceğiz ve bir pınar görecekmişiz. Yol tarifimiz şöyle: buradan dümdüz çıkacağız ve yeşil yapraklı ağaçlar göreceğiz. Demek ki çam dışında bir şey. Yani biraz şey gibi böyle bulmaca gibi konuştu ve hoşuma gitti. Normalde suya ihtiyacım yok. Bidon falan bile almadım. Önce gidiyoruz. Hafif yosunlanma başladı. Demek ki doğru yoldayız galiba. Orada biraz daha yeşil otlar görüyorum. Sanırım doğru yoldayız. Edilen yeşil yapraklı ağaç bu. Zaten bir tane. Tam doğru mu geldik acaba ya? Şu devrilen ağacın büyüklüğüne bak. 30-40 metre var. Şurada da yeşil yapraklılar var. Geniş yapraklı ağaçlar var. Niye beni kandırsın ki? Aa, burası olabilir, bak kurumuş. Bak yeşillik var, belki daha devam ediyordur yukarıda. Mantar. Gal mantarı. Kocaman. Herhangi bir etkileşim kalmamış. Muhtemelen kurumuş, hala birazcık nemli ve balçıklı duruyor.
Manzarası çok güzelmiş, daha doğrusu öyle söyleyeyim. Gerçekten suyunu içemedik ama iyi ki çıkmışız. Mesela biraz önce yukarı çıkarken şuradaki 40 metrelik devrilmiş ağaçtan bahsetmiştim. Ama onu diğer tarafından çekmiştim. Ben inerken nasıl olduysa yol bir anda beni buraya getirdi ve ağacın sağında kaldım. Şimdi buraya iniyorum ama arabam sol tarafta. Yani ben şaşırıp sağ tarafa daha ineceğim gibi görünüyor maile göre. Sonuç ne oluyor? Artık şey oluyor. Bir yerden sonra yönünü şaşırmış oluyorsun. Yani küçük donelere yürürken böyle bakmak daha iyi. Biraz aklında tutmak gerekiyor. Mecbursun çünkü doğadasın. Burası şehir gibi değil. O yüzden böyle bir küçük dipnot düşmek istedim sizlere. Gidiyoruz. Arabaya varınca sağ salim vardım diyeceğim size. Şimdi şey dedim ya, varınca haber vereceğim size, aklıma şu geldi. Bu çocukluğumdan kalma bir alışkanlık. Çünkü babam sürekli şunu söylerdi. İşte bir yere gideceğim zaman varınca haber ver, varınca haber ver. Muhtemelen birçoğunuzun ailesinde de bu şey vardır, anne babasında. Ama benim babam daha çok söylerdi. Şu an söyleyemiyor çünkü telefonum çekmediğini biliyor. O yüzden sadece şunu söyleyebiliyor: kendine dikkat et. Ben de diyorum tamam baba, sıkıntı yok, ediyoruz. Ettik de zaten babacığım, bak geldik, arabamdayım. Toprak Taş Seyir Terası'na geldik. Aa bak, bu Pınar Meşesi'ymiş. Böyle. Normalde bunlar kamp videolarına dahil olmayan şeylerdi. Ama artık dahil. Araba bozuldu. Nasıl biliyor musunuz? Şu ileride gördüğünüz, nasıl çekiyor? Ha. Şurada gördüğünüz ışıklarda kırmızı yanıyordu. Durdum. Araba stop etti. Göstergeler çalışıyor. Ama sonrası yok. Çalışmıyor. Marş basıyor ama araba çalışmıyor. Şimdi olan olay şu. Bakın şöyle oluyor araba. Bekliyoruz. Işıklar sönmeyecek. Şurası sanayi sitesi, biliyor musunuz? Bakın oradan usta çağırdım, buldum. Geldi sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Şu mazot pompasıyla pompaladı şu şekilde. İlk yaptığımda ben elimi kaydırıp bakın kesmişim. Burada değil de nerede kestim bilmiyorum. Birazcık buralar mazot oldu. Ama dedi ki buraya mazot gelmiyor kral, motora. Şu arkadaşa mazot gelmiyor. Ve ben de kahve yaptım. İşte termosoda sıcak su. Şu çöpleri de birazdan toplarım. Şimdi gördüm, özür dilerim. Benim değil bu arada. Çekici çağırdım. Çekici gelecek. Canım ailem ya. Onlara da haber verdim ve şey diyor, konum at gelelim falan. Yalnız kalma oralarda. Hani yol kenarında falan. Bilmiyorlar ki dağda tek kaldık. Dağda yalnız kaldık. Ama olsun. Canım ailem. Teşekkürler, gelmenize gerek yok. Yalnız sayılmam zaten falan. Öyle değil mi? Öyle mi? Güneş ve
Ay. Nasıl? Aslında bütün şans benden yanaydı. Arabamın kaldığı yerde benzin istasyonu vardı. Sanayi var. Sanayi vardı. Her şeyi çözebilirdim. Ansızın şu an evimdeydim yani. Yardım için gelen oldu. Değilim ama çok severim Mersin'i ve Mersinlileri. Çalışmıyor. Çekici çağırdım. Bekliyorum. Gelecek. Çok teşekkür ederim bu arada. Yani yapacak bir şey yok. Şu ışıklı şey galiba benim kurtarıcım. Abi hoş geldin. Aleykümselam. Ben senden mi konuşuyorum abi? Sen mi fakirsin? Asık suratlıyım dedim. Sen Hakikaten harbi öyle fakir yani. misin? Fakirim abi lan. Hiç oynatmıyorum bir şey. Ha? Hiçbir şey oynatmıyorum. Bırak el frenini. Bıraktım. Günün sonu arkadaşlar. Çekiciyle geldik. Tamircinin oradayız. Arabamız burada. Babam sağ olsun geldi. Canım babam kurtardı bizi.